İyisiyle kötüsüyle Mısır seyahatimi tamamladım dostlar. İskenderiye'den Kahire'ye, Luxor'dan Asvan'a keyifli bir seyahat oldu. Mısır seyahatimi tüm detaylarıyla kanalımdan izleyebilirsiniz. Mısır'dan sonra rotamı bir süredir merakımı cezbeden Suudi Arabistan'a çevirdim. Son yıllarda adından çokça söz ettiren bir ülke Suudi Arabistan. Bir şeriat ülkesinin bazı radikal kararlar alması ve reformlar yapması herkesi şaşırtıyor. Sizin de şaşırdığınızı düşünüyorum. Ben de hazır bu kadar yakınken buradaki gelişmeleri gelip yakından göreyim istedim ve vizemi alıp Suudi Arabistan'a geldim. Ülkeye giriş sürecinden vizeyi nasıl aldığıma, para bozdurmadan sim kart almaya, tüm deneyimlerimi paylaştığım yeni videoma hoş geldiniz dostlar. Beni tanımayanlarınız için ben Burak. Kendi halinde dünyayı gezen ve deneyimlerini bu kanalda paylaşan bir dostunuzum. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın lütfen. Ve hazırsanız Suudi Arabistan seyahatim başlıyor. Selamünaleyküm. Selam. Hadi bakalım. Sohak'tan ayrılıyoruz artık dostlar. Havalimanına gideceğim şimdi. Bu arkadaşla anlaştık. Havalimanı birazcık uzakta. Ne kadar? Yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. 350 Mısır pounduna götürecek. 300 pound'dan fazla verme dediler ama 350 dedi. İyi dedim, ben de hiç şey yapmadım yani, öyle pazarlığa girmedim. Ne kadar yapıyor? O da 7 dolar yapıyor arkadaşlar. Artık Mısır'a veda ediyoruz. Şöyle sizlere tekrardan bir sokakları göstereyim şu an. Sohak'ın Korniş ismindeki bu sahil kenarındayız. Bir 40 dakika kadar sanırım bir yolculuk yapacağız trafiğe bağlı olarak. 40-45 dakika sürer bence. Daha sonrasında başlıkta da gördüğünüz üzere Suudi Arabistan'a gideceğiz bir aksilik çıkmazsa. Arkadaşlar geldim şimdi havalimanına. Burada bir tane güvenlik görevlisi abi var. Biletinizi ona gösteriyorsunuz. Saatiniz yaklaştıysa içeri alıyormuş. Havalimanına girebiliyormuşsunuz bu arada. Benim birazcık var uçağıma. Dedi ki sen 2 saat kadar dedi burada bekle. Oturma salonu var burada dedi. Beni buraya yönlendirdi. Hemen taksici arkadaş da şurada otopark var, oraya bıraktı. Burada da insanlar yakınlarını bekliyorlar. Geç dedi, sen burada dinlen. Normalde bu kısım da havaalanının içinde olur ya. Burada dışarıda. Yani 2 saat sonra yanına gideceğim abinin. Tekrardan biletimi göstereceğim. Öyle içeri salacak beni. Artık güvenlik önlemi olarak mı bunu yapıyorlar? Başka bir şeyden, bir kalabalık olmasın diye mi bilmiyorum. Ha, burada da zaten şey yazıyor. Uçakların kalkış saatleri falan var. Ha, salon bu şekilde. Orada bir tane market var. Tuvalet var. Burada sistem öyleymiş. Öğrenmiş olduk. Vay be, ayrılıyoruz Mısır'dan ha. Değişik bir seyahatti. Yani aslında şöyle ilerleyebilirdim. Ya ama bu gezmiş olduk artık yani. Geçmişe döndük falan yapmaya gerek yok. Önümüze bakalım biz. Değişik bir seyahatti, güzel bir seyahatti, yorucu bir seyahatti. Mısır insanı hakikaten yoruyormuş yani. Onu deneyimlemiş oldum. Artık rotamız Suudi Arabistan. Bir aksilik olmazsa Suudi Arabistan'a gideceğiz. Arkadaşlar ben check-in'i yaptım. Polis kontrolünden de geçtim. Şimdi uçağımı bekliyorum. Buradaki tek turist benim. Bayağı bir dikkat çekiyor olurum yani. Girdim bu tarafa, havalimanının olduğu kısma. İşte pasaportumu kontrol ettiler. Sonra X-ray'den geçirdiler eşyalarımı. X-ray'deki polis memuru mani yaptı şöyle. Dedim yok abi. Tamam dedi. Sonra eşyalarımı aldım. Check-in yapmaya geçtim. Oradaki çocuk sıranın en arkasındaydım. Görevli aldı beni, en öne geçirdi. Başka bir tane sıraya koydu. Dedi ki senin işlemlerini burada yapacağız. Tamam dedim. Suudi Arabistan'a e-vize alıyorsunuz dostlar. Hepsinden bahsedeceğim. Kapıda da vize alabiliyorsunuz bu arada. Suudi Arabistan'a bir girebilirsek sağ salim hepsinden bahsedeceğim videonun son kısmında. Vizemi istedi. Ben e-vize aldım. Ve şeyi istedi, biletimi istedi. Pasaportumu da istedi. İşte verdim ben evrakları. Baktılar. Daha sonrasında işte boarding pass'ı verdiler. Çantamı taktı. Çantam olması gerekenden 2 kilo falan fazla geldi. Sonra sıkıntı yok dedi. Bir şey olmaz dedi. Bir tane form verdi bana. Hatırlıyorsanız Mısır'a geldiğimde size bir formdan bahsetmiştim. Böyle kişisel bilgilerinizi yazıyorsunuz yani. Pasaport bilgilerinizi yazıyorsunuz. Bunu doldurur musun dedi. Bir tane kalem verdi bana. Tam o esnada bir tane abla geldi. Dur dedi, ben senin yerine doldurayım dedi. Görevli hava yolunda.
Dedim ben doldururum, sıkıntı yok dedim. Yok dedi, para vermene gerek yok dedi, böyle daha hızlı olur dedi. Aldı kendi böyle Arapça yazdı. Polis daha rahat okusun diye öyle yazmış. Şimdi daha net anlıyorum yani, o an bir anlayamadım da. Böyle hızlıdan Arapça doldurdu, verdi bana, teşekkür ettim. Onlar da teşekkür etti. Çocuklar hemen adımı herhalde Google'da falan bir yerde aratmışlar. Sen YouTuber mısın diyor. Hiç kamera falan yoktu elimde o zaman, çantadaydı. Evet dedim, YouTube kanalım var dedim, video çekiyorum dedim. Mısır'da çektim, izlersiniz. Tamam dediler. Onlarla vedalaştık. Polisin oraya geçtim. Polise evrakları verdim işte, hızlıdan baktı mührü bastı. O Türkiye yaptı dedi, Türkiye eyvallah, seviyoruz Türkiye'yi gibisinden. Herkes gördüğüm herkes havaalanında nerelisin diye soruyor. Türkiye deyince o seviyoruz biz filan diye böyle tepki veriyorlar. Neyse abi, polis kontrolünden de geçtik. Geldim işte, ortak alana oturdum. Şimdi uçağımızı bekliyoruz. Sadece tek bir uçuş var gece. Cidde'ye gidecek. Ve aksilik olmazsa 1 saat 45 dakika uçuş. Şükran. Have a good night. Thank you. Şükran. Thank you. Hava feci soğuk ha, feci soğuk. Saniye bir şey. Kemerlerimizi bağlayalım. Suudi Arabistan uçuşumuz başlıyor. Cidde'ye geldik. Sabah 6:45 iniş yaptık arkadaşlar. Hadi bakalım. Bayağı büyük bir havaalanı yalnız ya. Feci büyük bir havaalanı. İndik. İndikten sonra gidişe taksi diyorlar ya, böyle havaalanının içinde tekerleklerin üstüne gidişe taksi diyorlar. Yani kaç dakika gittik bilmiyorum, bayağı büyük. Şehri de yukarıdan gördüğümde böyle ara o çöllük o kadar belli oluyor ki, yani havaalanının olduğu kısım tam olarak böyle şehirleşememiş. O belli oluyordu birazcık. Arkadaşlar, Suudi Arabistan'a hoş geldik. Ülkeye girdim. Polis hiçbir şey sormadı. Elektronik vize almıştım ben. Onu verdim, pasaportumu verdim. Sadece parmak izlerimi okuttu ve fotoğrafımı çekti. Hiçbir şey sormadı. Mührü vurdu. Ülkeye giriş yaptım. Daha sonrasında çantanızı X-ray'den geçiriyorsunuz bir yerden. No taksi abi, şükran. Çantanızı bir yerden X-ray'den geçiriyorsunuz. O kadar. Daha sonrasında ülkeye girmiş bulunuyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi bir para değiştirelim. Bir de sim kart alalım. Şöyle bir fiyatlara bakalım. Buranın para birimi riyal. Suudi Arabistan riyali. 1 dolar da 3.70 küsür riyal olması lazım. Şöyle bir fiyatlara bakalım. STC'yi duymuştum. Ne diyor mesela? 15 GB internet, 14 günlük 65 riyal. Burada şu paket iyi gibi sanki. 53 GB internet var, 115 riyal. Ne kadar yapıyormuş 115 riyal? Hemen bakalım. 115 riyal 30 dolar yapıyormuş arkadaşlar. 65 riyallik pakette 17 dolara geliyor. Yani 30 dolara 1000 lira civarı bir para yapıyor. O da az buz bir para değil. 53 GB internet. Birazcık pahalı. Burada ne diyor? Limitsiz sosyal medya artı 74 GB internette 195 riyal. Ona bakalım hemen. O ne kadarmış? 195 riyal de 51-52 dolar yapıyor be maşallah. What is the rate? Dolar rate? Aha. Şurada yazıyor. 3.73. I want exchange
$100. Do you accept Turkish lira? Türk lirası da kabul ediyorlarmış arkadaşlar. I need your passport and visit visa, please. Okay. $100 bozduracağım. This is passport, this is e-visa. Pasaport ve elektronik vizayı istedi. $100 bozduracağım. Yani şehir merkezinde de bozdururuz ya da bankamatikleri de deneyebiliriz. Ama bir yanımda biraz para bulunsun. Şimdi parayı bozdururuz, sim kartı alırız çünkü taksi uygulamasından taksi çağırmam gerekecek. Burası şehrin dışarısında. Yani taksicilerle şeye girsem, pazarlığa girsem bana pahalıya patlayacak. Bir de artık Mısır'da pazarlık yıldım yani. Türk lirası da kabul ediyorlarmış ha, zaten karşıda gördüm de ondan sordum. Türk lirası da kabul ediyorlar, güzel. Source of the money. My work. Paranın kaynağını soruyor. Nasıl olacak? Çalıştık, kazandık. O nasıl bir şey ya? O nasıl bir soru lan? Para nereden geliyor? Kartellerden geliyor para. Thank you, şükran. Gel abla gel. Arkadaşlar şöyle geçeyim ben. Paralarımızı aldık. Bu 50 riyal. Zaten ilerleyen videolarda paraları tanırız ama şöyle göstereyim sizlere. Bu 50 riyal. 50 riyallik vermiş habire. Bu da 10 riyal. Daha küçük para vermemiş. Bir de bozuk para vermiş. 2 riyal var. 1 riyal var. Okay, I want to take that 75 giga. Bir tane kampanya yapmış da STC. Diğer şeylere de bir göz attım. Burası daha uygun gibi. Ya çok fark yok da fiyatlarda. Bunun güzel bir kampanyası var. 115 riyale konuşma yok, mesaj yok. 75 GB internet veriyor. Normalde 115 riyale mesela şunu veriyordu. 53 GB internete 300 dakika veriyordu da burada güzel bir kampanya yapmışlar. 75 GB veriyoruz. Şimdi sağ olsun bu arkadaş da şey yapacak, işlemleri yapacak. Bilerek fazla alıyorum. Mısır'da o problemi yaşadım. İnternet çok yavaştı. Burada öyle olacağını sanmıyorum da. Mısır'da internet kaldığım yerlerde çok kötüydü. Ben internet alıp kendi telefonumdan paylaşıp öyle video yüklemek zorunda kaldım. Şimdi burada o sıkıntıya düşmeyelim. O yüzden internetimizi alalım sağlam. This. Okay. This is for security. Maybe. Okay. What is your name? Sultan. Sultan. Burak. Nice to meet you. Nasıl açılıyor? Ha buradan açılıyormuş ya. Bir saattir tersten çıkmaya çalışıyorum. Millet baksana hep şey yapmış. Atmış buraya şeyleri, paketleri açıp. Çok da yok ki gerçi ya. اهلا وسهلا حياك الله في السعوديه. I'm from Turkey. ونعم اهلا وسهلا بك وباهل تركيا. Welcome Turkey. No. No, okay. Yeah. Okay. انا عارف. Eyvallah. صورني لين بكره. Eyvallah. ايش اسمك؟ Burak. ها؟ Burak. Welcome Burak. Burak. ما شاء الله ايش هذا الاسم؟ Your name? عمر. Ömer. عمر. Maşallah. اهلا Ömer. وسهلا. Şükran. Nakım Hümo. Şükran. Gel. حياك. Eyvallah. No, I have a car. No, car. Abi taksiciler sardı etrafımı. Uygulamadan çağırdım da, taksi çağırdım da şöyle göstereyim sizlere. Burada Karim uygulaması var. Ürdün'de de kullanmıştım. Bak abi takip ediyor beni. Bana diyor ki 100'e götürürüm, 100 riyale götürürüm. Ben burada 68 riyaldi galiba. Şurada fiyatı göstereyim. 66 riyalmiş. Bekliyorum işte 16 dakika sonra gelecek. Burada taksiler var. Dilerseniz bu taksilerle de gidebilirsiniz. Ama ve lakin abi hiç gerek yok. Karim uygulamasını indirin. Buradan çağırın, çok daha uygun olur. Çünkü çarpı 2 fiyat çekiyor direkt ya. Bak burada 66 riyale bulmuşum. O da 17 dolar yapıyor. Bu arada pahalı arkadaşlar. Okay. Pahalı. Yani Okay. pahalı bir ülkeye geldik. Burada taksi direkt çarpı 2 fiyat veriyor. Okay. Abi no. Şükran. Seventeen, welcome. Yok abi 50. 50 verirse
Bu arkadaş uzakta, taksiciye bir mesaj atarım abi sen hiç yorulma diye ama artık çağırdık. Neyse bekleyelim burada. Oo sıcak la. Hava sıcak. فين يوتيوب حقك؟ YouTube. انا اشوفه. Aha YouTube aç hocam. ايش اسمك في اليوتيوب؟ براك برضه؟ Burak Durgun. Arkadaşlar bu vesileyle siz de kanalıma abone olun. Videoları takip edin lütfen. Bir beğeni ve bir yorum da alırım. Burak هذا اليوتيوبر هذا Durgun. خطير هذا. ايه Adımızı yanlış yazdık. Şöyle. الحين انا Okey, senin de Aa eyvallah, eyvallah. ولايك. Eyvallah. ها ايش باقي تبغى؟ انت نزل المقطع حقي. طيب؟ Okey. اهلا وسهلا. Eyvallah, şükran. حياك. Where is it go? يلا مع السلامة مع السلامة. Şükran, ma selam. Terminal 1? Al salaman. Ha? Al salaman. Hay Salama. No, I go ay salaman. Ay salaman. Salama. Salama. Ay Hey. salama I go. 70 go. How much? 70. 70. معلوم اوكي لكن باركن 10 ريال. Abi adam geliyor günah. باركن Parking 10 riyal. 10 ريال. Adam geliyor, adamı iptal mi edeyim abi? Günahtır ya. Abi günahtır da günahtır. هنا. ليك باركن. مطار. خلي كريم يجي. Kerim iyi abi, günahtır da adamı ekmeğinden mi edeyim şimdi? كريم هنا. No, Kerim here, no problem. اوكي. والله اوكي والله 16 ها جدة هنا بليز From Uzbekistan or Türkiye. Turkish. You? Where are Where you from? From Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yeah. You need any help? Ah no, thank you. I'm waiting for taxi. Taxi. You come now or take this one? Vallahi I called Kerim. He is You coming. cancel. You take this one. But it's günah. No. Cancel. I already called him. He says that I'm okay. I'm coming. If I cancel, it's not good. It's günah. Kaç dakika dil döktüm bilmiyorum ya. Diyorlar ki iptal et diyorum. Adamın ekmeği günah. İptal et diyor. Bir şey olmaz. Ödedim mi parayı ödemedim. İptal et diyor. Şu karşıda otobüsler var. Direkt Mekke'ye gidiyor arkadaşlar. Umre yapmaya gelenler tak otobüslere bindiler. Dolan kalktı. Buradan yani direkt Mekke'ye gidebiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Şehir içine giden herhangi bir toplu taşıma yok. Sadece taksi. He's going directly Mekke? Ah. How much he is going? سوريا How much? 100 riyal direct Mekke. Okay. بسم الله No, I stay here. I stay Jeddah 2 days. After that Mekke. İnşallah. بروح جدة بعدين يروح. طيب الحين بروح 200. Biraz önce 100'tı. لا برايفت كار يعني. Private car 200. Yeah. If you share 100 Mekke. Yeah. Arkadaşlar Mekke'ye gidecekseniz böyle taksiyi paylaşırsanız birileriyle 100 riyale götürüyormuş. Otobüslerin fiyatını bilmiyorum. Ama böyle tek başına arabayı alırsan 200 riyal diyor. اشيله Suzuki. تبغى اشيله سألك ويلكم Şükran abi. اوكي برادر ها He gave me 40. 50 40 يا اخي انت ما شاء الله بيك No, 16 no No. No. restaurant. He's here. I'm waiting for No him. good. These بطران قول انت people بطران قول انت بطران Yeah, they tell you have a big money. I don't have big money. No, I don't have big money. Yeah, but better Why? dollar. I don't have. I'm not European. I'm not American. I'm not 16. Saudi Arabian. welcome You Saudi Arabia you welcome have big money. You have petrol. You have everything. We don't have 16 petrol. petrol. We don't have petrol. بترول ما في بترول No, we don't have 16. petrol. انت ما شاء الله قد الدنيا مشهور Dayıcım. my bom. Okay. Ha geldi. Evet. Abi dur geldi taksi geldi ya. Silver Suzuki Desire ne ya? 229.75 DLR. Aha geldi buldum. Buldum benim elemanı. Geç ablacığım geç. Plakaya bir daha bakalım da bir yanlışlık olmasın. 29.75 DLR doğrudur. Selamünaleyküm. Allah. Keyfak. Alhamdulillah. Gaffer Bob. Close the door. Okay. Bir daha vuralım. Okay. Is video okay? Yeah, no problem. No problem. Ha, No şükran. problem. What is your name? Yeah. Cihat. Ha, Cihat. Adını uygulamada gördüm ama nasıl telaffuz ediliyor bir sorayım istedim.
Evet arkadaşlar, Kerim uygulamasından çağırdık taksimizi. Taksici abiler bayağı bir pazarlık yaptı yalnız yani. Adamlar 40'a kadar düştü en son ama arkadaş tabii ki de gelmişti. O yüzden iptal etmedim yani, haksızlık olur. Bir de bunun günahına girmeyelim, böyle şeyler yapmayalım. Ama gördünüz değil mi nasıl çocuğu ekmeğinden edeceklerdi ya. İptal et diyorlar bir de. Çocuk diyorum geldi burada, olsun iptal et diyorlar. Biz götürürüz seni 40-50 ediyorlar. Hadi bakalım. Bir 10-11 kilometre falan yol gideceğiz. 17 dolar. Where are you from? I'm from Turkey. Mashallah. Maşallah. What do you know about Turkey? Did you visit before? No. Burada şeyi duymuştum. Toplu taşıma bayağı zayıf. O yüzden genelde hep böyle taksi kullanıyor insanlar, gelen turistler. Taksi uygulaması indiriyorlar işte, Kerim. Oradan fiyatlara bakıyorsunuz işte. Adresi giriyorsunuz. Daha sonrasında da gideceğiniz yere gidiyorsunuz. Böyle taksiciler de var ama bayağı pazarlık yapmanız gerekiyor yani. Bayağı çetin sürüyor pazarlığı. Girdik be Suudi Arabistan'a. Vallahi geldik. Saat şu an sabah 8. O yüzden sabah trafiğine bir tık yakalanmış olabiliriz. Ama yollar geniş. 3 şerit var hem gidişte hem gelişte. Akıyor yani, akan bir trafik var. الرجال من تركيا نبغى نصرف له رجال والله لازم نشتري اشتري لا والله بس تو جاء من دون نزلني بضاعه واخذ كل 50 riyal bozmaya çalışıyoruz da arkadaş bozmadı, onda da yokmuş. هذا عندي صراحه لا ما فيش طيب Burada da yok. Çocuk sigara aldı öyle bozuyor. Okay, thank you. كذا 20. I give you 40. I give you 46. 10, 20, 30, 40, 45. This one, yeah. Okay. ثانك يو Okay, thank you. Şükran. Şimdi hangisine basacağız? Kapı kapalı. Tabii ki de kapalı. Bu değil lan. Lan oğlum, milletin evinin ziline basmışım ya. Eyvah eyvah. Milletin evinin ziline bastım. Burasıymış. La bütün zillere bastım bir de ya. Cık, kafaya bak arkadaş. WhatsApp'ta şeyi var ya. Fotoğrafı var buranın, dıştan görünüşünün. Yani WhatsApp'a koyuyorsun, Booking'e koymuyorsun arkadaş ya. Çok garip. Bir de adını Arapça yazmış bütün böyle oteller, şeyler. Nasıl okuyayım yani, Arapça bilmeyen biri nasıl okusun? Selamun aleyküm. I have a reservation. What is the name of booking? Burak Durgun. Burak Durgun. Yes, Burak Durgun. Bayağı ev. Bayağı ev. Şimdi aşağı tekrardan indim de odayı gösterdiler biraz önce. Ödemeyi yaptım. Kartla ödeyebiliyorsunuz bu arada. Ne kadar? 210 riyal. O da işte 56 dolar civarı bir şey yapıyor galiba. Hatırımda öyle kalmış. Burası pahalı arkadaşlar. Yani bulabildiğim en ucuz yerlerden birisiydi burası. İşte gecelik ne kadar yapıyor? 28 dolar yapıyor. Şöyle kartımızı takınca çalışıyor. Ortalama 50-60 dolar civarı konaklama. Odayı gelip gezmiştim. Şöyle bir daha sizlere göstereyim. Gecelik 28 dolar. Zehra Mağda öyle bir şey, valla çok anlamadım ben de. Bir isim söylediler de Arapça yazıyor.
şey yok yani, böyle Latin harfleriyle yazmadığı için. Şöyle göstereyim sizlere, tuvaleti banyosu orasıydı. Burada böyle oturabileceğiniz bir alan var. Burası da mutfak. 2 saat kadar uyudum. Sonrasında bir duş aldım. Kendime geldim. Şu an iyiyim. Şu an iyiyim. Yani otele geldiğimde biraz yorgun hissediyordum da şu an iyiyim arkadaşlar. Şimdi çıktım dışarı. Bulunduğum muhiti size göstermek istiyorum videonun sonunda. Burası Es Selama isminde bir bölge. Ya havaalanına çok uzak değil, 10 kilometre. Şehir merkezine de 10 kilometre. Şehir merkezi Al Balat isminde böyle eski şehir dedikleri bir alanmış. Bir sonraki videoda izleyeceğiz orayı. Kurniş'e de hemen hemen eşit mesafede. Bir de buranın plajları var. Yani hepsinin böyle tam ortasında gibi duruyor burası. Şans eseri buldum yani böyle bir konumu. Çünkü Booking.com'dan kalacak bir yer arıyordum kendime. İşte fiyatlar böyle gecelik 20 dolar, 21 dolar, 22 dolar civarından başlıyor. Ama böyle çok kötü yerler ve şehrin baya uzağında. Yani havaalanının da gerisinde olan yerleşim yerleriydi. Burası bir tık daha yakındı şehir merkezine. Yorumları fena değildi ve fiyatta işte 28 dolar. Çok uçuk bir fark yoktu. Dedim burada kalayım en azından, yani şehir merkezine. Çünkü anladığım kadarıyla sürekli taksi kullanacağız. Toplu taşıma gibi bir şey yok burada. En azından taksi parasından birazcık kırpmış oluruz. Onu dengeler diye düşündüm. Garibim, o kadar sıcak var ki çökmüş şeye yatıyor. Hakikaten bayağı bir sıcak var yalnız ha. Sağımız solumuz da hep şey, dükkan ve kapatmışlar. Herhalde akşam hava kararmaya yakın açacaklar. Çünkü çöl iklimindeyiz artık, yani buna uygun herkes yaşıyor. Biz de Suudi Arabistan'da olduğumuz süre içerisinde ayak uyduracağız bu duruma. Yani şaka gibi geliyor bana hala. Suudi Arabistan'dayım. Bir zamanlar böyle hani insanların gözünü korkutan, çok katı, böyle gitmeye çekindiği bir ülke artık son zamanlarda yavaş yavaş kendini dış dünyaya açmaya başladı. Bunda ilerleyen videolarda hep konuşacağız bunları. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın da çok büyük etkisi var. Kendisi Suudi Arabistan'ı böyle ufak ufak modernleştirmeye başlıyor gibi, böyle reformları var. Bahsedeceğim hepsinden. Birazcık araştırmamı da yaptım. Her ne kadar Mısır çok yoğun geçse de biraz araştırmamı yaptım. Ama şimdi videonun sonunda artık bu geliş videosu, ülkeye geliş sürecimi, işte yapmanız gerekenleri, eğer bir vize almanız gerekiyorsa bunu nasıl yapabilirsiniz, nereden yapabilirsiniz, ne evraklar lazım, geldiğiniz nasıl sim kart çıkarırsınız, para değiştirme, bunlardan bahsediyorum bu videoda. Şimdi videonun sonunda da artık şeyden bahsedebilirim. Suudi Arabistan biliyorsunuz artık kapıda vize uygulamasına geçti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarını, diğer ülkeleri bilmiyorum. Öyledir sanırım onlar için de, çok bir bilgim yok. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olarak kapıda vize alıp Suudi Arabistan'da seyahat edebiliyoruz. Veyahut e-vize alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kapıda vizeyle uğraşmak istemediniz. Visa.visit Saudi'ya ben açıklamalara koyacağım. Şu an altta da görüyorsunuz. .com yazarak bu siteye gidiyorsunuz. Burada önce siteye kayıt oluyorsunuz. Tamam mı? İşte mail adresinizi, pasaport bilgilerinizi falan girip kayıt oluyorsunuz önce. Daha sonrasında bilgilerinizi girmeye başlıyorsunuz. Bir tane form çıkıyor önünüze. O formu dolduruyorsunuz. O vize formu. Çok basit arkadaşlar. Yani büyüklerim de bu videoyu izleyecekse bu vizeyle turizm aktivitenizi gerçekleştirebilirsiniz. Umre'ye gelebilirsiniz. Yani Umre için özel bir firmayla anlaşıp onunla gelmenize gerek yok. Kendi başınıza da Umre yapabilirsiniz benim anladığım kadarıyla. Çünkü bu vize, yani elektronik vize ya da kapıda aldığınız vize, Umre seçeneğini seçiyorsunuz. Umre için geldiğinizi biliyorlar. Ben turizmi seçtim. Turizm için geldiğimi biliyorlar. Bilgileri dolduruyorsunuz. İşte bir fotoğraf yüklüyorsunuz. Kimlik bilgileriniz, işte konaklama vesaire. Tüm bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Vizeye başvuru yapıyorsunuz böylelikle. Çok basit. Büyüklerin bunu yapamazsa çevrenizde bir torununuz, işte eşiniz, dostunuz vardır, çocuğunuz vardır. Onlardan yardım isteyin. Hemen 10 dakika içerisinde formu çok hızlı bir şekilde doldurur, vizeye başvurursunuz. Sağlık sigortası yapmak zorunlu. Formu doldururken zaten karşınıza çıkıyor, bir sağlık sigortası yapıyorlar size.
Onun da ücretini vizeye dahil ediyorlar. Ben toplamda 402 riyal ödedim vize için. O da ne kadar yapıyor arkadaşlar? Kur farkıyla birlikte 110 dolara bana mal oldu. Yani yaklaşık 4000 TL gibi bir bugünün kuruyla 4000 TL gibi bir fiyata ben Suudi Arabistan'dan 1 yıl boyunca kullanabileceğim bu kapıda vize ve e-vize 1 yıl boyunca geçerli bu arada. Kullanabileceğim vize aldım. Bu 1 yıl boyunca bizler Suudi Arabistan'a multi giriş yapabiliyoruz. Yani istediğimiz zaman girip çıkabiliyoruz ama toplamda 90 gün gezme hakkımız var bu 1 yıl içerisinde. Ben mesela şimdi geldim, burada işte 1 hafta, 10 gün, 2 hafta kalacağım. Daha sonrasında Türkiye'ye gideceğim. Gezdim, dolaştım. Tekrar mı Suudi Arabistan'a gelmek istiyorum? Bu vizeyle geleceğim. Ama bu vizenin bir bitiş tarihi var. Vizede yazıyor zaten. O bitiş tarihi dolduktan sonra yeni vize almam gerekecek. O tarihte olana kadar Suudi Arabistan'a girip çıkabileceğim istediğim kadar. Ama burada şart toplamda 90 gün gezme hakkım var Suudi Arabistan'da. Bu şekilde vizenizi de rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Ben dediğim gibi kapıda vizeyle uğraşmadım. Kapıda vize alırsanız da sanırım uçakta vesairede indiğinizde bir form dolduruyorsunuzdur. Aynı formu elle dolduruyorsunuzdur. Yani çok da bir şey fark etmiyordur açıkçası. Tamamen parasına bakıyorlar artık. Bayağı bir kolaylaştırmışlar. Ben internetten e-vizeye başvurdum. 1-2 dakika içinde mail attılar hemen bana vizeyi. Onun da çıktısını aldım. Ne olur ne olmaz yanımda. Çıktısı da bulunsun. Telefondan da gösteririm diye. Ülkeye indik bu arada. Polis kontrolde şöyleydi. Sadece kadınlar çalışıyor. Önce ben bir alana girdim, tamam mı? Sadece kadınları görünce kafada şey canlandı böyle, direkt hani haremlik seramlık canlandı. La döndüm öteki tarafa gittim. Diğer tarafta şey vardı. Bir de pasaport kontrolü vardı. Polis bana dedi ki hepsi aynı dedi, geç. Gittim polisin yanına. Pasaportumu verdim. Elektronik vizemi verdim. Daha sonrasında polis parmak izimi aldı. Bir tane fotoğrafımı çekti. Mührü bastı. Hoş geldin dedi. Girdim ülkeye. Hiçbir şey sormadı. Dönüş biletin var mıymış? Yok işte nerede kalacaksın? Kaç gün kalacaksın? Ne yapacaksın? Hiçbir şey sormadı. Çok rahat bir şekilde girdim ülkeye ve gördüğüm kadarıyla herkes tak 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 geçti girdi yani. Öyle bir sorgu sual olmadı yani. Giriş prosedürü de, vize prosedürü de böyleydi arkadaşlar. Yani yine açıklamalara ben yazmaya çalışırım. Burada eksik kalan bir kısım varsa açıklamalardan okursunuz. Kafanıza takılan bir şey varsa soru cevap olarak yorumlarda konuşuruz. Giriş prosedüründe, vize prosedüründe anlatmış olayım. Şu an umre sezonu. Çok fazla umre için gelenler var. Bizde bir aksilik olmasa. Bu arada şey de söyleyeyim. Ben bu turistik vizeyi aldım ya. Şeye girebiliyorum yani. Mekke'ye girebiliyorum. O ihramı giyip Mekke'ye girebiliyorum. Sadece yani Kabe'ye girebiliyorum. Sadece hac döneminde bu vize sanırım geçerli olmuyormuş. Ya hac ibadet döneminde ayrı bir prosedür var sanırım. Onu çok detaylı bilmiyorum ama ben bu turistik vizeyle şey yapabileceğim yani Mekke'ye, Kabe'ye gidebileceğim. Bunu da söyleyeyim bu arada. Gezeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Başladı Suudi Arabistan maceramız. Mısır'ı bitirdik sağ salim. Yorgunluğuyla birlikte Suudi Arabistan'a adım attık. Umarım burası da güzel geçer. Bilgilendirici şeyler anlatmaya çalışacağım. Buradaki yaşamı göstermeye çalışacağım. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyeyim. Cidde'de olacağız yine bir sonraki videoda. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız da çok sevinirim. Suudi Arabistan'da en çok neyi merak ediyorsunuz? Neyi görmek istiyorsunuz? Onu da yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Adios amigos diyorum. Her yer kapalı valla. Sıcak çünkü, bayağı sıcak.